Merhaba dostlar. Bugün sizlerle sazan hamuru yapacağız. Fakat bugün sazan hamurunu bayat ekmeklerden yapacağız. Ben daha önceden evde kalan bayat ekmekleri biriktiriyorum. Çünkü biz genelde haftada bir gün balığa gidiyoruz. Ve bu bayat ekmekleri sazan hamurunda kullanmak için yapıyorum. Sazan hamurunu nerede kullanıyoruz diye soracak olursanız haliyle sazan hamurunu sazan sarmalı ya da yaylı takımda kullanıyoruz. Hamurumuzun özelliği ne olacak? Hamurumuz protein ve karbonhidrat ağırlıklı bir yem olacak, hamur olacak. Bu hamurun özelliği biraz sert olacak. Çünkü biz yayda uzun süre dayanmasını istiyoruz. Yani kalabildiği kadar kalmasını istiyoruz. Ve özellikle kokusuyla sazanı çekmesini istiyoruz kendisine. Şimdi bunları yaparken ben size malzemeleri tanıtacağım birazdan. Sazanın en büyük özelliği biliyorsunuz protein ağırlıklı yemleri çok seviyor. Biz de bugün elimizdeki malzemelerle, evdeki kalan malzemelerle en iyi şekilde nasıl sazan hamuru onu yapabiliriz. Onu ben size anlatmaya çalışacağım. Daha önceki bir videomuzda yine sazan hamuru nasıl yapılır diye paylaşmıştım. Buradaki amaç ekonomik olarak elimizde olan malzemelerle en hızlı şekilde nasıl ve en ucuz maliyette nasıl sazan hamuru yapabiliriz. E, Sazan hamuru için gidip balık marketlerden, balık malzemesi satan yerlerden hazır sazan hamurları, sazan yemleri almanıza bir ton para vermenize gerek yok dostlar. Şimdi hadi hep birlikte kullanacağımız malzemeleri görelim. Evet, malzemelerimiz bunlar dostlar. 2 bardak civciv yemi. Bu sürekli benim elimde bulunan malzeme. Ben biraz fazla alıyorum çünkü her kullanmamızda yaylı takım ve küspeli takım kullandığımız için yaylı takımda ben civciv yemini kullanıyorum. Çünkü kokusu gerçekten ağır bir yem. Sazanı haliyle kendine çeken bir yem. Evde bir bardak irmik vardı. İrmiği kullanmamın asıl sebebi hamurumuzun biraz daha sert ve kıvamlı olması. Mısır unu, mısır aromasını verebilmesi için. Bakın burada da hazır bir şişe bir marketten mısır aldım. Sanırım 3 lira gibi bir rakamdı. Evinizdeki hazır mısır olabilir. Bu tarladan kopartacağınız herhangi bir yeşil mısır olabilir. Bu sizin arzunuza kalmış bir şey. Bir bardak şeker kullanacağım. Şeker hamurumuzun karbonhidrat ağırlığını arttırabilmek ve kıvamlı, yapışkan bir özelliği olabilmesi için. Yine aynı şekilde bir bardak ayçiçek yağı ve 5 adet, çünkü elimde 5 adet yumurta kaldı. Normalde ben bu kıvama 5 tane, 6 tane yumurta kullanıyorum ama elimdeki malzeme bugün bu dostlar. Ve evde daha önceden biriktirdiğim bayat ekmekler. Bayat ekmekleri gördüğünüz gibi şu şekilde ufalttım. Özellikle pişmiş ekmek. Mesela sazan avında deneyebilirsiniz. Özellikle köy bazlamaları, pişmiş ekmek, içi ya da kabuğu gerçekten güzel vuruşlar geliyor balıklara. Sazandan özellikle bu yeme, ekmeğe. Pişmiş ekmeği daha çok tercih ediyor. Biz bu pişmiş ekmeği bugün hamurda kullanacağız. Yoğunluğu, hamurun kıvamını arttıracak. Bu da yayda daha fazla kalmasını sağlayacak dostlar. Hadi bakalım devam edelim. Bakalım başlayalım. Ya Allah ya Bismillah. Leğenimizin içerisine bayat ekmeklerimizi dökelim. Evet, civciv yemlerimizi dökelim.
Evet, irmiğimiz. Elimizdeki malzemelerle en ucuz maliyetle yapmaya çalışacağız. Bakın mısır bardağı tam dolmuyor mısır unu ama bu benim için bence yeterli. Kıvamı arttırabilmek için içindeki kullanacağım sıvıyı eğer ki fazla geldiyse ne yapacağım? Diğer unla, normal unla kıvamı arttırmaya çalışacağım dostlar. Evet, konserve mısırımı açtım. Kendi suyuyla birlikte karışımımızın üzerine ekledim. Çünkü konserve mısırın içindeki suyun kokusu da özdeşleşmiş mısır. Evet, yağımız, yumurtalarımızı kıracağım ben şimdi dostlar. Yumurtalarımızı kırdık. Şimdi şekerli suyu ben biraz şekerle karıştıracağım dostlar. Evet, şekerli suyumuz hazır olmak üzere. Hemen onu da karışımımızın, harcımızın üzerine ekleyeceğim. Sıra karışımımızı homojen bir şekilde harcımızı karıştırmaya geldi dostlar. Yavaş yavaş elle bu karışımı yoğuracağız. İyice kıvama gelene kadar. Evet, balık işi sabır işi ve balık avı günler öncesinden başlıyor hazırlıkları. Muhtemelen biz cumartesi günü Menge Barajı'na gideceğiz. Tekrar çünkü diğer barajlarda pek randıman yok bu sıralar. Bilmiyorum neden. Geçen hafta Feke Barajı'na gittik. Orada da balık pek yoktu. Ama Menge Barajı bizi hiç geri çevirmedi, boş döndürmedi ve çok güzel balıklar aldık. Orada aynı zamanda çok güzel vuruşlar aldık. Çok büyük vuruşlar aldık. Çok büyük balıklar kaçırdık. Hedefimiz o büyük balıklardan biraz yakalayıp sevip tekrar bırakabilmek. Amaç bu. Evet, karışımımızı ben yavaş yavaş yoğuruyorum. Şimdi birazdan buna biraz un ekleyeceğim. Çünkü hafif biraz ben suyu kaçırdım ara. Evet, ben buna biraz un ekleyeyim. Evet, biraz daha un ekledim. Kıvamı, yoğunluğunu daha arttırabilmek için hamurumuzun. Şimdi tek yapmamız gereken bunu homojen bir halde iyice yoğurmak. Evet, birazdan yoğurduktan sonra görüşelim dostlar. Evet dostlar, hamurumuzun son hali bu. Görüyorsunuz boylilerimiz de hazır. Büyük balıkları yakalamak için. Hamurumuzun kıvamını daha önceden ben size biraz önce göstermiştim. Görüyorsunuz bu dinlendikçe daha da sertleşecek. Bu sefer civciv yemini ne yaptım ben? Islatmadan içine koydum. O onun içindeki
su oranını daha da düşecek ve daha da sertleşecek hamurumuz bekledikçe. Evet, hepinize hoşça kalın demeden önce, eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri de memnun edersiniz. Emeğimizin karşılığı olarak. Beğendiyseniz dostlar. Hepinize iyi günler, rastgele.